...18 Kasım'da bir ekip Amerika'nın Utah eyaletinin üzerinde helikopterle uçmaya başladı. Yaban hayatını koruma ve yaban koyunlarını izleme amacıyla yola çıkmış olsalar da ekipten birinin gözüne son anda bir cisim takıldı. Yabani hayatın korunmaya çalışıldığı, yasalarla bunun desteklendiği bu bölgede, ki yasanın Türkçesini şöyle açıklayabiliriz: hangi gezegenden olursanız olun bu bölgeye herhangi bir yapı ya da sanat eseri inşa edemezsiniz. Böyle bir çevirisi var. Hangi gezegenden olursanız olun kısmı özellikle vurgulanıyor. Sanki uzaylılarla bir bağlantı kurulmuş, uzaylıların varlığı ispatlanmış ve neme lazım diyerek uzaylılara karşı yasa çıkarılmış gibi. Bu şekilde korunan bir bölgede yüksekliği 3 metreyi bulan, eni 45 santimi bulan totem benzeri bir yapı bulundu. Bir cisim. Monolit. Monolit kelimesi hayatımıza 18 Kasım itibariyle girmiş olsa da aslında monolit bizim gezegenimizde yıllardır var olan bir kavram. Peki nedir bu monolit? Monolit Latince monolitus kelimesinden geliyor. Yani mono tek, litus ise kaya anlamını taşıyor. Sözlük anlamıyla da yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik büyük boyutlu bir kitle. Genellikle erozyon anında kopan, devrilen, kırılan parçalar bunlar ve sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan kitleler. Peki Utah'ta bulunan bu garip cisim yani monolit bizim gezegenimizdeki ilk monolit mi? Tabii ki hayır. Avustralya'daki Augustus Dağı dünyanın en büyük monolit örneği. Yani bu dağ tamamıyla tek parçadan oluşuyor. Koca dağ sadece tek madde. Meksika'daki La Pena de Bernal, Amerika Atlanta'daki Stone Mountain yani Taş Dağı aslında doğal yollarla oluşmuş jeolojik birer monolit örneği. Görselden de anlayacağınız gibi aslında biz de köylerimizde ya da şehrin kargaşasından kaçmak amaçlı piknik yapmak için kırsal alanlara gittiğimizde birçok monolit örneği görmüş olabiliriz. Peki bu monolitler, yani binlerce, milyonlarca, belki de 100 milyonlarca yıldır var olan bu monolitler haber yapılmazken Utah'ta ve daha sonra başka yerlerde görülen bu monolit niçin haber gündeminde birinci sıraya oturdu? Neden haber yapıldı? Çünkü bu monolitin formu hiç de doğal yollarla oluşmuşa benzemiyor. Sanki bir neşterle kesilmiş, mükemmele yakın bir form örneği gösteren bu monolitin yüksekliği 3 metre, eni ise 45 santimetre. Yukarıdan bakıldığında üçgen form dikkat çekiyor. Yani 3 yüzeyi olan bir heykel görünümlü taş. 18 Kasım'da Utah'ta yaban koyunlarını izleme amacıyla yola çıkmış bir ekibin tesadüfi şekilde denk geldiği bu monolit önce ekip tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Daha sonra monolitin yanına gelen ekip önce şaşkınlık ve korkuyla pek yaklaşamasa da daha sonra bu cismin yanına gelip incelemeye başladı. Çok sağlam durmadığını, aslında itince yıkılabileceğini belirttiler. Monolit haberlerinin gündeme oturması ve ön plana çıkmasının asıl nedeni ise bu gizemli cismin bir anda ortadan kaybolması. Fakat Utah'taki monolitin nasıl kaybolduğu açıklandı. Aniden ortadan kaybolan monolit 27 Kasım'da, yani ilk görüldüğü andan 9 gün sonra bölge yetkililerinden 4 kişilik bir grup tarafından yıkılıp el arabasıyla götürülmüş. Grupta yer alan Sylvian Christensen, monolitin meraklı birçok insanın akımına uğradığını, ancak bölge altyapısının bunu kaldırmadığını ve bunun bölgeye ve doğaya zarar verdiğini belirterek yaptığı eylemi şu şekilde savunmuştu: eğer sizden alınmasını istemiyorsanız kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın. Ancak Utah monolitin akıbeti belli olsa da kim tarafından yapıldığı ve oraya yerleştirildiği henüz bir muamma.
Monolith'in tesadüfi bir şekilde orada olmadığını, yaban koyunlarını izleme amacıyla gelen ekibe bilerek gösterilmek istediği düşüncesi ortaya çıkınca NASA'nın uyduları sayesinde coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak geçmişe dönük uydu görüntüleri analiz edildi. Ve ortaya çıkan manzara biraz ürperticiydi. Çünkü 2015 Ağustos günlerinde orada bir monolit yoktu, fakat 2016 Aralık görüntülerinde monolit tam olarak oradaydı. Yani 4 yıla yakın bir süre bu cisim çölün ortasında birinin onu keşfetmesini bekledi. Herkes Utah'taki bu monoliti kimin yaptığını, niçin oraya koyduğunu, ne amaçla çölün ortasında yıllardır beklediğini konuşurken gündemde bu haber bir numaraya yükselirken bomba gibi bir haber daha düştü. Aynı şekillerde bir başka monolit dünyanın bambaşka bir yerinde, Romanya'da görüldü. Fakat Romanya'daki monolit biraz farklı. Uzaktan bakıldığında hemen hemen aynısı olsa da Romanya'daki monolit metal maddeden yapılmış, kaynak ve çekiç izleri de hala duruyor. Romanya'daki monolitin durumu biraz farklı. Utah'taki monolitle formu benziyor olsa da yapı maddesi olarak Romanya'daki monolit metal malzemeden üretilmiş. Üzerinde kaynak ve çekiç izleri bile duruyor. Utah'taki monolit tek parça halindeydi ve tamamıyla pürüzsüzdü. Romanya'daki monolit için Romanya'da yayın yapan bir gazeteci, kimliği belirlenemeyen bir kişi, muhtemelen yerli bir kaynakçı yaptı. Monolit tıpkı geçen hafta bir anda ortaya çıkması gibi bir gecede de ortadan kayboldu ifadelerini kullandı. Romanya'daki monolitin bir anda ortadan kaybolması ile birlikte yine Amerika'nın ama bu sefer Kaliforniya'nın Pine Dağı'nın tepesinde bir monolit ortaya çıktı. Buradaki monolit Utah'takine daha çok benziyor. Utah'taki gibi 3 metre yüksekliğinde 45 santimetre eninde olan bu monolit tek parça halinde ve pürüzsüz yapıda. Gazeteci Luke Phillips tarafından fotoğraflanan monolit ziyaretçi akınına uğruyor. Adeta bir turistik merkez haline geldi. Birdenbire ortaya çıkan ve birdenbire yok olan bu monolitler için her gizemli cisim ve her gizemli varlık gibi bazı komple teorileri ortaya atıldı. Bu teorilerin birinci sırasında ise dünya dışı varlıkların bu cisimleri getirip buraya koydu. Yani uzaylıların yaptığı. Bizim dünyamızda genellikle insanların kolay bir şekilde anlayamayacağı bir şeyler ortaya çıkınca bu olay uzaylıların başına yıkılıyor. Yani uzaylılar yaptı deniliyor. Fakat ikinci sıradaki teori ise bir sanatçının bunları gerçekleştirmiş olması. Gözler monolit deyince dünyaca ünlü sanatçı John McCracken'a yöneliyor. Yani John McCracken genelde tasarım, benlik, yokluk gibi kavramları ele aldığı için bu eserleri ya da bu cisimleri bu sanatçı yapmış olabilir deniliyor. Yokluğun içerisinde benlik yaratma amacıyla çalışan sanatçının bulunan monolitlere çok benzeyen eserleri var. Monolitleri ilk gördüğümüzde bu sanatçının birer eseri olduğu düşünmek çok olası. Tek olumsuz nokta bu sanatçının 2011 yılında vefat etmiş olması. Yani bu monolitleri John McCracken yapıp oraya koymuş olamaz. Fakat öğrencilerinin ya da bu sanatçıdan esinlenmiş başka sanatçıların yapmış olma ihtimali monolitlerin uzaydan gelmediği, buradan birilerinin yapmış olma ihtimalini güçlendiriyor. Monolit haberlerini okuyan bilim kurgu hayranları bu cisimleri bir yerden daha tanıyor olabilirler. Arthur C. Clarke'ın bir hikayesinden esinlenmiş olan ünlü bir film var. Yönetmen koltuğunda ise büyük usta Stanley Kubrick oturuyor. 1968 yapımı bir film. 2001 Uzay Macerası. Bu filmde bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmekte. Kavgaları aniden yanı başlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünüyor. Aniden beliren bu taş primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahip. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanlığın şafağı gelmiş oluyor. Filmde en ilginç durumlardan birisi esrarengiz bir taşın aniden belirmesi olsa da bir diğer durum Stanley Kubrick'in bu filmi çekerken Neil Armstrong'un daha Ay'a ayak basmamış olması. Yani Ay'a 1969 yılında ayak basıldı ve bu film 1968 yılında çekildi. Ve Stanley Kubrick olağanüstü bir şekilde Ay ayrıntılarını filme çok iyi şekilde yansıtmış. Filmi daha fazla anlatmayayım. Merak edenlerin izlemesini kesinlikle öneririm.